Yeni bir ülkeden herkese selamlar. Çin Cumhuriyeti'ndeyiz. Benim deyimimle Doğu Türkistan'dayız. Urumçi şehrindeyiz. Şincan bölgesinde. Girişimiz biraz sarsıntılı oldu. 2 saati aşkın bir sorguya tutulduk. İnanılmaz olaylar oldu. Ben bunları evde çeksem daha mantıklı olur. Şu an dışarıda çekmesem daha iyi. Çapraz sorgu oldu. Merve'ye de çektiler ifadeyi. Kaç şeyler dikkat çekti. Şüphe uyandı. Merve'nin başörtüsü, işte Türk kökenli oluşumuz, ismimiz. Senin tek kolun. Benim tek koluluğum bayağı bir ilgi çekti burada. Haliyle bayağı bir sorguya tutulduk. Önümüzdeki 2 hafta burada izlenimlerimizi kameraya kaydetmeye çalışacağız. Fakat pek çok yerde çekim yasak. Meydanlarda, polisin yanlarında, mescit gibi yerlerde çekimler yasak. Haliyle biraz kısıtlı olabileceğimiz yerler de olacak burada. Çekebildiklerimizi paylaşırız. Paylaşamadıklarımızı anlatmaya çalışırız. Öyle bir gezintimiz olacak. Sıra sıra başka noktaları da gezeceğiz hep birlikte. Urumçi'de girdiğimiz ilk cami, arkada gördüğünüz bu cami. Az önce cemaatla namaz kılmak nasip oldu. Farklı izlenimler var buralarda. Nasıl desem, nereden başlasam bilemiyorum. Biraz tehlikeli konular, derin sular. Fakat hoca mesela, Merve'ye de anlatayım çünkü kadınlar giremiyor burada camiye. Sadece erkeklere has bir şey. 3. kata çıktım burada az önceki mescitte. Her şey farklı, yani içeride zaten her yer kamera dolu. İçeride resim çekmek, video çekmek tamamen yasak. Dediğim gibi kadınların ve çocukların girmesi yasak. Erkekler de böyle bir kontrolden geçiyor. Orayı da çekmem yasaktı. Fakat bununla birlikte hoca Çinli birisi. Cemaat gayet dolu aslında ama yaşlılardan oluşan bir cemaat. Bizim açımızdan böyle gayet değişik bir deneyim ve izlenim oldu. Bu ziyaret ettiğimiz ilk camiydi. Bakalım diğer camilerde neler göreceğiz. Şu şekilde yine bir tane cami bulunuyor. Hani birkaç YouTube videosu izledik. Yabancılar bu camileri görüp işte camiler burada serbest gibi isimden konulardan bahsediyor. Fakat bahsettiğimiz üzere kadınların girmesi mümkün değil. Erkekler de böyle kontrol altında giriyor. Mesela şu an namaz vakti olmadığı için camiye girmek mümkün değil. Ne benim için ne başka birisi için. Yani gördüğünüz üzere mesela tam şu odada böyle bir kontrol odası var. Sanki havalimanına giriyorsunuz. Bagajınız vesaire kontrolden geçirdikten sonra erkekseniz eğer mescide girme hakkını kazanıyorsunuz. Yani böyle bir durum. Şu an yine ikindi vakti. Mesela bu caminin önündeyiz. Erkeklere giriş var fakat yine oradaki agaya sorduk. Kadınlara burada genelde, yani Urumçi genelinde kadınların herhangi bir camiye girişi mümkün değil. Kaşgar'da nasıl bilmiyoruz, onu da göreceğiz zamanla. Diğer şehirlerde nasıl göreceğiz. Fakat şurada da mesela direkt caminin dibine hani Kesmişler neredeyse. aynen. Ama buranın böyle tarihini anlayabilmek için, yani aslında adım başı şu ileride de var mesela. Adım başı bir kubbe görebilmeniz mümkün. Buranın yani aslında Müslüman toprağı olduğu her yönünden, her yönüyle açıktan belli. Burada da yine görmüş olduğunuz üzere minareli bir bina. Bana göre bir cami fakat şu an tabi cami olarak işlemiyor. Yani maalesef tabi kelimesini kullanıyorum ama burada durum böyle. Arkamda görmüş olduğunuz bu cami Han Tengeli Camii olarak geçiyor. 1864'te yapılmış bu cami. Fakat şu an böyle altında kervansaray gibi bir yer var. Küçük küçük dükkanların bulunduğu görüldüğü üzere. Kamerayı çevireyim. Böyle dış görünümü bu şekilde. İnternette eski resimler mevcut. Şu yeşil yazılı yerde. Daha önceleri Arapça
Sanırsam kelime-i tevhid yazarken şu an Çin alfabesiyle bir şeyler yazılmış. Yani namaz vakitlerinde yine şuradan girip kontrolden geçip erkeklere giriş mevcut. Fakat burada da yine sorduk. Çocuklara ve kadınlara giriş yasak. Bu Urumçi'nin böyle büyük pazara yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Hantengeli Camii. Sanırsam en eski camilerden de bir tanesi. Böyle çok ayrıntı bakmadan genel bir izlenim kazanmış olduk Urumçi'den. İlk dikkat çeken her dükkanın üstünde bir Çin bayrağı. Yani Çin bayrağı gerçekten her yerde dediysem de yani Türkiye'nin çok çok üstünde bir sayıda her yerde bu ülkenin bayrağını görebiliyorsunuz. Adeta her köşe bizim dercesine. Öyle. Bir de camiler çok sık Aşkabat'tan, Türkmenistan'dan çok daha sık gördük. Ama hepsi dıştan kapalı, kontrollü, girişi kontrollü. Ve sadece namaz vakitlerinde açık ve sadece erkeklere açık. Pazarın hemen ana girişinin tam karşısında burada hemen bir tane mescit daha var. Fakat bu mescide de ne turistler ne de yerliler kafasının istediği gibi giremiyor. Bu da zaten böyle mimarisi farklı olarak üstünde bir hilal var. Tek belirti olarak caminin olduğuna dair. Ve bizim kullandığımız Google Maps haritasında zaten cami olarak da işaretli bir nokta değil. Fakat burayı da böyle çekmek istedik. Urumçi'nin en meşhur pazarına, büyük pazarın oraya geldik. Burada farklı kapılar var. Arkamızda gördüğünüz minare zaten buranın sembolü haline gelmiş. Etraf inanılmaz canlı. Bu pek çok kapıdan bir tanesini alıp meydana doğru ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte pazarı gezelim. Şu an Urumçi'nin büyük pazarındayız. Buradaki büyük tarihi pazarın hemen böyle burasında arkamda gördüğünüz büyük minare ve en meşhur olan camilerden bir tanesini görebilirsiniz. Burada etrafta hep böyle dükkanlar mevcut. Dükkanların dışında burada sürekli dans gösterileri var. Hani turistlerin, Çinlilerin, yerlilerin gördüğünde gayet tatmin edici bulabileceği görüntüler belki. Fakat ben öyle düşünmüyorum. Bence bu sadece böyle bir gösterge. Ben bunun böyle biraz bir oyalama metodu olarak kullanıldığını düşünüyorum. Burada özellikle yerli Çinli turistler geliyor, dans ediyorlar birlikte, Uygurlarla birlikte bu tarihi meydanda. Buranın ana meydanı bu şekilde. Burada hemen görmüş olduğunuz üzere tarihi bir cami var. Burada görmüş olduğunuz üzere tarihi bir minare bulunuyor. Yapıt olarak Orta Asya'da pek çok görebileceğiniz yapıtlardan bir tanesi. Şimdi aşağı yukarı öğle namazı vakti de girdi. Hemen bir beraber bakalım. Seyahatimiz esnasında öğrenecektik ki Urumçi yine diğer şehirlere bakış en rahat olan şehirmiş. Buna rağmen burada ne Merve ne de 2 yaşındaki kızımızı hiçbir mescide almadılar. Hiçbir şekilde ibadet etmelerine izin verilmedi. Genel olarak camilerin içi kameralarla dolu. Sadece 50-55 yaş üstü erkeklerin alındığı, ezanı imamın okuduğu yani müezzinin olmadığı ve imamların Uygur olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Her caminin içinde de mutlaka Çin bayrakları bulunuyor. Adeta insanın gözüne sokarcasına. Camiden çıktım. Caminin kapısı namaz çıkışlarında şu şekil. Caminin hemen altında da böyle görmüş olduğunuz üzere alışveriş noktaları var. Yani buraya gidip alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Burası aynı Özbekistan'daki gibi. Yani orada satılan ürünlerin hemen hemen aynıları
burada da sergileniyor. Bunların hepsini Buhara'da, Semerkant'ta, Taşkent'te de bulabilmeniz mümkün. Burada böyle çok sayıda Uygur kültürünü gösteren, anlatan heykeller var. Pek çok sayıda işte nan geleneği, nanın kültürü biraz burada çeşitlenen çeşitli nanlar var, ekmekler. Bunu müze haline getirmişler. Buraya inanılmaz yoğun bir Çin ilgisi var. Yani yerli Çinliler burada ziyarette bulunuyor. Geliyorlar, bu nanları deniyorlar. Bu Uygurların klasik olan yemeklerinden alıyorlar ve yiyorlar. Onlar için de tabii ki farklı, tamamıyla farklı bir dünya oluyor. Aslında sırf bu bile bize neyi gösteriyor? Bu toprakların onlara ait olmadığını gösteriyor. Çok da yani dikkatli olmak lazım neler söylendiğine dair. Ama fikrimiz, duruşumuz bu konuda gayet net olduğunu düşünüyorum. Şimdi caminin girişi bu şekilde. Minarenin altında böyle komple alışveriş yerleri yapmışlar, dükkanlar açılmış. Genel olarak pazar hep bu şekilde. Her yer sağlı sollu dükkanlar. Bazı yerler full böyle Uygurlarla dolu. Bazı yerlerde ise Çinliler de hani bayağı ele almış marketleri. Kendi ürünlerini falan satmaya çalışıyorlar. Ama hep böyle bir Uygur dokunuşu da bulunuyor dükkanlarda. Yazılardan da zaten anlayabiliyorsunuz hangi dükkanlar Çinlilerin, hangi dükkanlar Uygurların. Uygurlar hep kendi alfabelerini de kullanıyor dükkanlarda. Çinliler ise kendi alfabelerini tercih ediyor. Burada da böyle kıyafet olayı çok yaygın. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bir dükkan mesela, ismi de Esma olarak geçiyor. Burada Uygurca alfabeyle dükkan ismini de bulabiliyorsunuz. Fakat böyle pek çok başka dükkanlarda, mesela karşı tarafı gösterdiğimde görebileceğiniz üzere hep böyle Çin isimleriyle kullanıyorlar. Haliyle burada gayet net bir şekilde hangi alfabenin ön plana atıldığını görebilmeniz mümkün oluyor. Merve, senin izlenimlerini alalım Urumçi Pazarı ile ilgili. Acayip canlı. Böyle festival havası var. Senenin her ayı mı böyle? Hemen. Bu senede ama bir özellik daha var. Çünkü Çin Cumhuriyeti 70 yılını kutluyor. O yüzden daha da bir canlılık var. İlginç yani biraz Uygurların kültürü burada fenomen olmuş. Biraz daha kostüm olmuş. Hani olayların gerçeğini görüp bilmekle birlikte biraz üzücü bizim için. Öbür yandan da hani buradaki festival havasından etkilenmemek de mümkün değil. Yani insan böyle gezisi geliyor gezdikçe. Ki şu olay da var. Buradaki yerel halk da yani bizim soydaşlarımız da buraya geliyor, buraya geziyor. Burada dükkanlar işletiyor. Hani onları ziyaret ederek aslında bir nevi onlara hani biz de varız, biz sizleri unutmadık mesajını da verdiğimizi aslında gayet iyi hissediyoruz. Çünkü burada çok sık insanlar bize bakıyor. Yani bence şu an en büyük atraksiyonlardan bir tanesi biziz. Özellikle Merve'nin şu başörtüsü ve benim mescitlerde falan bulunan burada inanılmaz dikkat çekiyor. Bir de bence hani Uygurlar için yapabileceğimiz en büyük destek buraları gezip görmek, onlarla konuşmak, burada biraz vakit geçirmek. Yani ne kadar çok gelinebiliyorsa o kadar çok gelinmeli bence. Hem gezmek için güzel hem de bence destek oluyoruz yani. Ki burada yoğun bir Müslüman turizm sayısına ulaşılsa burada elbette mesela camiler kadınlara vesaire de açılır. Bir şey dememe gerek var mı bilmiyorum. Anlayan anladı. Bina aslında bir mescit fakat hemen dibine böyle şu an pazarın tuvaletini yerleştirmişler. Mescit de tabii ki mescit olarak faaliyette değil. Onu da dipnot olarak düşelim. Sokak kenarında
Böyle gazete levhaları var. Herkesin okuyabileceği şekil. Bunlar hep Çince. Sağ tarafta ise Uygurca versiyonları. Ama gördüğüm üzere hep böyle işte Cumhuriyet'in 75. Burada niye 76 var bilmiyorum. 75. yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili olsa gerek. Şu an Hongshan Parkı'na geldik. Burada arkamda görmüş olduğunuz noktada böyle insanların eğleneceği mekanlar kurmuşlar. Diğer tarafta ise böyle takılma yerleri var. Hemen arkamda gördüğünüzde tapınağın böyle giriş kısmı. Burada şehrin sembol haline gelmiş olan bir kule var, kırmızı kule. Oraya doğru yolda da sağlı sollu hep böyle eğlence mekanları görebilmeniz mümkün. Oraya doğru ilerliyoruz. Hongshan Parkı'nda da fark ettiğimiz nokta şu oldu ki burada ibadethaneler genel olarak ibadethaneden çok park veya bahçe olarak adlandırılıyor. Etrafında da epey yeşillik kurulup ibadethaneler arka plana itiliyor. Burada da yine bu dağın, bu tapınağın hemen dibinde böyle bir anıt var. Burada yine Uygurca bir şeyler yazıyor. Ben okuyamadığım için maalesef tam bilemiyorum neyle ilgili. İnternette hiçbir bilgi yok benim araştırdığım, baktığım sayfalarda. Sabah çıktık, direkt bir parka geldik. People's Park diye bir halk parkı var. Nasıl bir yermiş diye baktık. Bayağı hayret içindeyiz şu an. Herkes spor yapıyor, herkes bu saatte aktif. O zaman bu saatte nasıl buluyorlar bilmiyorum ama Türkiye'de o boş gördüğümüz spor oyun parkları var ya, burada dop dolu. Yani hiç boş değil. Bir sürü imkanlar var. Çocuklar için ayrı bir sürü imkan var. Mesela dans parkı, spor parkı karışık. Yani normal bir günde bu kadar çok kişi toplanıp dans etmesi bizim için çok ayrıcalıklı bir durum. Bir de yani İlgimizi her kesimden, Çin'in her bölgesinden böyle insanları toplamışlar. Ya da toplamışlar derken gelmiş insanlar buraya. Muhtemelen çevrede oturan insanlar. Burada böyle farklı danslar sergiliyorlar. Merve kısa bir durum bilgilendirmesi yap. Evet. Hangi parkın ismi neydi? Ekolojik park olarak geçiyor. Ekolojik park ama burada atlar var işte. Özellikle ahal tekke cinsinden atlar var. Onları görmeye geldik. Bir de parkı gezmeye geldik. Direkt Türk bayrağını gördük, sevindik. Burada genel kültürel yemekleri sunuyorlar kültürel şekilde. Biraz dolaşırız, acıkınca belki buraya tekrar döneriz. Türk bayrağını gördüğümüz her yerde böyle çekme ihtiyacı duyuyoruz. Şu an parka girdik. Benim ama buraya gelme sebebim var. Onu da birazdan hep birlikte görürüz. Atlar dışında. Doğa. Atlar var. Benim için en önemli noktaya geldik. Burada Çinlilerin deyimiyle Grassland Stone Man and Deer Stone. Tam tercüme yapamadım ama taş adam ve geyik taşı olarak geçiyor. Burada Orta Asya'da pek çok yerde görebileceğiniz üzere balballar bulunuyor burada. Bunlar eski Türk mezar taşları. Bunlar yani görmüş olduğunuz bütün eserler hep eski Türk mezar taşları olarak. Evet, İslamiyet'ten önceki Türk mezar taşları. Bunların aynalarını yani birebir aynalarını aslında Vurana'da, Kırgızistan'da, Çolpanota'da, Kırgızistan'da ki Anadolu topraklarına kadar pek çok yerde bulabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle yapayım. Hatta ve hatta bu mezar taşlarını burada Doğu Türkistan'da da Urumçi'den daha doğuda da bulabilmeniz mümkün. Bir yer var fakat oradaki taşları alıp müzeye götürmüşler. Orayı da ziyaret etmek istiyoruz daha sonrasında. Oraları da gösterebilmek açısından.
Bir de bura yani Urumçi ile Kazakistan arasında da pek çok yerde böyle taşların bulunduğu söyleniyor. İnternette pek çok kaynak yok ama detaylı araştırma yapıldığında görebilmeniz, bulabilmeniz mümkün. Bizim için çok değerli olan yerler. Atların bakımıyla ilgili özellikle çok sayıda Kazaklar çalışıyor ve parkın müzesinde yine açıktan olmasa da tanıdık pek çok iz görmek mümkün. Şu an Sincan'ın Urumçi şehrindeki Sincan Devlet Müzesi'ne geldik. Bakalım burada tarih devlet açısından nasıl yazılıyor, nasıl anlatılıyor onu beraber görelim. Bayağı büyük bir kompleks yapılmış. Girişi ücretsiz. Sadece pasaportlarınızı kontrol ediyorlar girişte. Müzede her şey sadece Çince olduğu için her şeyi anlayamasak da Uygurlar neredeyse yok hükmünde. Ne bir Uygur tarihi ne de Uygur kelimesini biz demedik. Sadece Doğu Türkistan'ın işgali sonrası açıklanan birkaç belge ve Flaman'ın üstünde bulunan Uygurca yazılar dışında müze daha çok komünizmin Çin'e getirdikleriyle alakalı. Ülkenin ne kadar da multikültürel olduğunu gösteriyor. Çekimin yasak olduğu bir bölümde enteresan Mısır'daki mumyalardan daha eski mumyalar sergileniyordu. Ki bunlar da Doğu Türkistan'da çoğunluğu Uygurlar tarafından keşfedilen eserler. Buraya vardığınızda ilk izleniminiz oldukça olumlu ve normal olabilir. Keza bizimki de öyle oldu. Pek çok güzel giyimli dükkan sahibi veya esnaf Uygur görmeniz mümkün. Güzel minareleriyle camileri görmeniz, özellikle de tarihi pazar etrafındaki mimari ve tarihi yapıtlar size buranın ne kadar iyi korunduğu izlenimini yaratabilir. Pek çok turist, yerli veya yabancı fark etmiyor, zaten olarak bu perdeyi görüp böyle düşünebilir. Ama gezdikçe görecektik ki aslında her şey gösterildiği gibi de değil maalesef. Videonun sonuna gelirken belki diyebilirsiniz, zulüm nerede diye. Gezeceğimiz diğer şehirleri de gördükten sonra eminim ki kimsede bir soru işareti kalmayacak.